Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli il başkan vekilleri, Tanrışı Orhan Dizisi'nin çok değerli oyuncuları, değerli konuklar, kıymetli dostlar, muhterem hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Bursa'nın fethinin 700. yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde Bursa Valiliği Yönetim Projesi Yıldırım Belediye'mizin ev sahipliğinde düzenlenen tarihimizin kurumsal hafızasını kültürle ve sanatla buluşturacağımız çok özel bir yarışmada yeniden görevliyiz. Sevilen yapımlardan Turgut Orhan Dizisi, oyuncularını ağırlamaktan ve isim değerli hemşehrilerinizle bir parti buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün burada bir şehrin fethi hikayesini sadece bir tanık başlığı olarak değil, medeniyetin kuruluş dili olarak konuşacağız ve bunu Orhan Dizisi'nin çok değerli ve interaktif bir söyleşiyle gerçekleştireceğiz. Programımıza teşrifleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Mutlu Fethi Futbol Çemberi, Bursa'da Fethi'nin yeni günce destekleri kapsamında düzenlenen bu özel söyleşiye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli konuklar, Bursa sadece bir fetih şehri değil, aynı zamanda ilmin, sanatın, ticaretin ve adaletin beşiği olmuş, Osmanlı'nın payitahtı olarak medeniyetimizin mayasını medeniyetimizin mayalandığı, ilim ve irfanla yoğrulmuş bu kadim şehirde kentin kültür tarih hafızasına güçlü katkılar sunan, tarih bilincini güçlendiren ve bu anlamlı programın ev sahibi olarak hitaplarını gerçekleştirmek üzere. Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ı huzurlarınıza arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, sevgili gençler, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli AK Parti Yıldırım İlçe Başkanımız, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkan vekillerimiz, kıymetli sanatçılarımız, Orhan Gazi'miz, Nilüfer Hatun'umuz, değerli dostlar, öncelikle hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü münasebetiyle Kuruluş Orhan dizisinin sevilen oyuncularıyla düzenlediğimiz söyleşi ve imza etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle değerli misafirlerimize, güzel şehrimiz Bursa'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Programımıza katıldıkları için, davetimize icabet ettikleri için Bolsa Film Fakültesi adına Hüseyin Özçelik Bey'e ve kıymetli sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, Yıldırım Belediyesi olarak Bursa'mızın fethinin 700. yıl dönümünde tarihimizi yeniden hatırlamamıza ve icadımızı yad etmemize vesile olan bu ders buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Zira Bursa'nın fethi sıradan bir şehir kazanmak değildir. Bursa'nın fethi bir devletin halk vakıflarına ilk kez duyurması ve bir idealin vücudu Osman Gazi'nin hayali, Orhan Gazi'nin hazin bir inancıyla gerçeğe dönüşmüş Bursa bir beylikten koca bir cihan devletine uzanan yolculuğunun başlangıç noktası olmuştur. Derler ki bir şehir surları yıkılarak değil, gönüller kazanılarak fethedilir. Bursa'da işte tam bu bilinçle insanıyla, kültürüyle, ruhuyla kazanılmış adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi olmuştur. Bugün de aynı ruhla tarihinden ilham aldığımız, kültürüyle zenginleştirdiğimiz üretimiyle gücümüzü güç kattığımız bir dünya şehrimiz. Yıldırım Belediyesi olarak bu büyük mirasın emanetçileri olarak geçmişten edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri geleceği inşa etmenin gayreti etmek. Değerli misafirler, bizler birlik, beraberlik, kardeşlikle sahip şekil belirledik. 700 yıl önce Bursa'yı fetheden irade neyse,
siyasi şartlarda kardeşliği de yaşatan aynı irade ve aynı ruh, aynı inanç, aynı dayanışma ve aynı istikamettir. Biliyoruz ki beraberlik varsa bereket vardır, güç vardır ve bu millet bir arada oldukça aşamayacağından hiçbir engel yoktur. Bursa'nın fethinin 700. yıl münasebetiyle düzenlediğiniz vesile birliğinize ve zirveliğinize vesile olmasını temenni ediyor. Kıymetli misafirler. Bunu son başta da belirttiğim gibi Prinses Secer misafirler ağırlıyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ruhunu ekranlara taşıyan ve milyonların gönlünde yer edinen Kuruluş Orhan dizisinin değerli oyuncularını şehrimizde ve burada misafir ediyoruz. Kıymetli oyuncularımıza ve siz değerli misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Keyifli vakitler geçirmenizi diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bursa sizinle güzel. Sağ olun, var olun. Bursa'nın fethinin 700. yılında bu kıymetli değerli konuklar, şimdi programın söyleşi bölümüne geçiyoruz. Tarihi ekran dilinin gücüyle geniş kitlelere taşıyan Kuruluş Orhan dizisinin kıymetli oyuncularını tek tek huzurlarınızda güçlü alkışlarla çağıracağım. Öncelikle Sultan Orhan karakteriyle bugün aramızda bulunan Mert Yazıcıoğlu geliyor. Nilüfer Hatun karakteriyle Mahasine Merabet geliyor. Evranos karakteriyle Şükrü Özyıldız geliyor. Cerkutay karakteriyle Özcan Çağrı Şensoy geliyor. Demirhan Bey karakteriyle Mustafa Üstündağ geliyor. Ve son olarak Fatma Hatun karakteriyle Cemre Gümeli aramızda. Hep birlikte bir hatıra fotoğrafı alalım. Hemen ardından söyleşi bölümüne geçeceğiz. Evet, tüm zamanların güzel şehrinde ağırlamaktan son derece memnuniyet duyduğumuz Kuruluş Orhan dizisinin oyuncularına gelsin alkışlarımız.
Efendim değerli oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Anladığım kadarıyla bu program bitmeyecek ya da karakolda bitecek, öyle bir durum var. Müthiş bir sevgi seli var Bursa'da sizlere. Biz de sizleri tüm zamanların en güzel şehri Bursa'mızda ağırlamaktan son derece memnunuz ve mutluyuz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim interaktif bir program yapacağız. Önce sizlerin en çok merak ettiği soruları ben yönelteceğim. Hemen ardından sizlerden de birkaç soru alacağız ve imza faslına geçeceğiz. Kastımızın başrol karakteriyle başlayalım. Mert Yazıcıoğlu'yla. Orhan Bey karakteri son derece önemli bir şahsiyet, tarihi bir şahsiyet. Bursa'nın fethi gibi tarihi bir ana hayat vermek ve böyle bir şahsiyeti canlandırmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu role hazırlanırken ve kas süresince neler hissettiniz? Sesim geliyor mu? Heh. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim katılımınız için. İlk defa oynadığım bir karakterin türbesine gitme şansı buldum. Çok güzel. Çok değişik bir anı oldu benim için de gerçekten. Yani sadece oynamak değil, bir sorumluluk olarak hissediyorum ben. Sonuçta Bursa gibi önemli bir şehirle başladı bence bütün hikayemiz. En azından Orhan'ın hikayesi babasından kalan vasiyetiyle. Bunun sorumluluğunu taşıyarak oynamaya çalışıyorum oynarken. Bu kadar. Peki. İkinci turda daha geniş, daha doyurucu cevaplar istiyoruz. Peki Nilüfer Hatun'la devam edelim. Maseme merhamet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Herkese hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Nilüfer Hatun da hem Osmanlı tarihinde çok önemli bir şahsiyet ve Bursa'mızda bir ilçeye adını veren önemli bir tarihi şahsiyet. Böyle bir karakteri canlandırmak size nasıl bir his uyandırdı? Nilüfer Hatun'u oynarken hangi okumaları yaptınız? Senaryonun dışına çıkıp merak edip araştırdınız. Tabii ki araştırdık. Yani bu iş diğer projelere çok benzemiyor. Biraz özel bir iş. Canlandırdığımız karakterler de çok özel tarihi karakterler, insanlar, savaşçılar ve kahramanlar. O yüzden tabii ki hazırlığı da herhangi bir karaktere hazırlanıyormuş gibi de olmuyor. Çünkü sadece karakteri de oynamıyorsun. Biraz hani bir mirası ve yani yaşamış olan bir ruhu temsil ediyoruz aslında. O yüzden tabii ki oynarken de hazırlanırken de çok daha özen vererek, saygı duyarak ve dikkat ederek yapıyoruz. Ve tabii ki çok gurur verici bir şey. Büyük de bir sorumluluk Mert'in dediği gibi. Karakterde sizi en çok etkileyen yanı neydi? Nilüfer'in hem güçlü hem de duygusal olması. Yani iki tane çok hani farklı karakterler, güçlü olmak ama aynı zamanda duygusal olmak. Bu bence Nilüfer'in özelliğiydi. Hani benim araştırmama göre ve tabii ki senaristlerimizin yazdığına göre onu tutturmaya çalışmak biraz çaba istiyor. Hani çok fazla duygusal veya kırılgan görünmemesi gerekiyor. Aynı zamanda güçlü durması gerekiyor. Ama öyle bir şeyler yaşıyor ki hani insan kırılmadan da yapamıyor. O yüzden orası bir hassas. Onu hani yapmaya çalışıyorum. Öyle bence duygusal ve güçlü olması aynı zamanda çok özel bir şey. Peki çok teşekkür ederiz. Geçelim Şükrü Özyıldız'a. Herkese selam, merhaba. Çok teşekkür ederim. Siz üç karaktere birden dizide hayat verdiniz. Sizin en sevdiğiniz karakter hangisiydi? Bu Flavius, Akçokora, Evranos. Hepsini ayrı sevdim diyebilirim açıkçası. Ama birisinden daha çok Ee, etkiler misiniz hepsinin mutlaka? bebekleri Ee, yani tabii Flavius olarak başladım ben hikayeye. Akçora ile bir rol yapmak durumunda kaldım ama Akçora'yı ben çok sevdim. Orada tabii Cemre ile de çok güzel bir atışmamız oldu. Hani o çok güzel bir şeye döndü. Akçora'da çok rahattım.
Flavius'ta tutmam gereken başka şeyler vardı. Evrenos'ta artık hani kendi köklerine ulaşmış ve kimlik karmaşası içerisinde artık sonunda refaha ermiş bir karakterin yolculuğunun son bulması gibi bir şey. Yani hepsinin aslında değeri bir oyuncu için verdiği haz çok başka. Çok ayıramıyorum hepsini birbirinden ama sonuçta hepsi bir kökün üzerine kurulu. O kökte Evrenos. Peki. İkinci turda tekrar geleceğiz ama Çağrı Şensoy'la devam edelim. Çağrı Şensoy'a kocaman bir alkış alalım. Merhaba herkese. Efendim maşallah aktilasyon olsun, diksiyon olsun harika. Efendim Cerkurtay karakteri Kuruluş Orhan dizisinin en büyük dönüşümlerinden biri. Bu yolculuğu sizin için özel kılan neydi bu karakterde? Tabii uzun bir yolculuk olduğu için yani yıllar, yaşlar, zamanlar geçtiği için evet benim için biraz sert bir dönüşüm oldu. Cerkutay o anlamda işte bence kurgu bir karakter olduğu ve nispeten arkadaşlarıma göre tarihi bir sorumluluk taşımamanın da rahatlığıyla o daha rahat hareket ettirebildiğim bir karakterdi. Dolayısıyla ben biraz daha özgürüm. Ama içinde bulunduğumuz konsept müsaade ettiğince tabii. Dolayısıyla ben Cerkutay'ı daha saf, daha herkes gibi kahramanlık sorumluluklarından ziyade hayata bakışıyla hani daha özgür durmaya çalışan, daha eğlenceli, daha meraklı bir hale getirmeye çalıştım. Dolayısıyla benim için bu değişik, uzun, maceralı bir yolculuk oldu. Peki. Bu arada Bozdağ yapıma da çok teşekkür ederim. Harika bir piloto var. Beykoz'da değil mi? Riva'da çekiliyor. Öyle. Evet, harika bir yer. Peki siz bu sette hiç kıskandığınız şu rol olsaydı bana çok yakışırdı. Tam da üstüme otururdu dediğiniz oldu mu? Aranızda konuşuyor musunuz böyle şeyler bilmiyorum ama. Aslında herkes böyle bir üstüne dikilmiş gibi rollerin içini son derece dolduruyor. Ama benim rolüm çok güzel ya. Dolayısıyla gözüm başka rolde değil. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben İkinci teşekkür turda tekrar soru yönelteceğim. Mustafa Üstün de Merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Size sakın saygısızlık olarak algılamayın. Kafamda yoğun bir serum olduğu için şapkayla karşınıza çıkmak zorunda kaldım. Daha kötü bir görüntü vermemek için. Özür dilerim sizden. Buyurun. geçmiş olsun. Öncelikle Demirhan karakterinden bahsedelim. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. Bu karakteri canlandırırken sizi en çok etkileyen yönü ne oldu? Bu arada biz sizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Yani Yeşilçam'dan desek geri var. Tabii tarih oldu. Yani çok uzun zamandır filmlerinizi seyrediyoruz. Sizinle büyüdük. Sizinle yaşlanıyoruz. Harika. Sizin tevellüt kaç abi? Evet karakterle devam edelim. Demirhan'ın en beni cezbeden özelliği karaktersiz olması. Yani normalde biz Karasioğulları olarak Bursa'yı biz alacaktık ama kısmet olmadı. Kayıp oyuna kaldı. Yani ben oyun oynamayı seviyorum yani rolümü de seviyorum, oyun oynamayı da seviyorum. İnşallah aldığımız keyfi seyirciye de yansıtabiliyoruzdur. Onun haricinde başka bir şey yok yani şu anda. Nasıl buluyorsunuz Mustafa Üstün'den performansını dizide? Eyvallah. Cemre Hanım, en zor karakterlerden birisi de sizin çünkü önemli bir tarihi şahsiyet Orhan Bey'in kızını canlandırıyorsunuz. Fatma Hatun. Böyle bir karakteri canlandırmak sizde nasıl bir sorumluluk hissettiriyor? Herkese merhabalar. Yani tabii ki tarihi bir karakteri canlandırmanın verdiği bir sorumluluk ağır oluyor. Onu üzerinizde hissediyorsunuz. Ama benim galiba Fatma'da en çok baştan beri tutmaya çalıştığım şey şöyle bir şey. Sadece onu Osman Bey'in kızı ve bacıyan başı olarak görmek yerine onun biraz daha duygu değişimlerini,
o dalgalanmalarını, abileriyle, ailesiyle arasında olan sıcaklığını, daha insan tarafını ben de tutmaya çalışıyorum. Biraz daha hani o Osman Bey'in kızı sert duruştan biraz daha duygularını gördüğümüz tarafa çekmeye çalışıyorum. Ama tabii ki de insan üzerinde bunun sorumluluğunu hissediyor, hissetmez olur muyuz? Cemre Hanım'ı nasıl buluyoruz? Teşekkür ederim. Hemen hatırlatalım. Bugün Alina Boz da bizlerle birlikte olacak ama tiyatro oyunu olduğu için iptal edebilme şansı olmadığından dolayı katılamadı ama selamlarını sizler için iletti. Biz de buradan selamlarını iletelim. Sevgili Mert, Bursa Osmanlı'nın kuruluş sürecinde çok kritik bir öneme sahip, önemli bir şehir. Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Yenişehir'de Osmanlı'nın kuruluş hutbesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hutbesi okundu. Orhan Gazi için Bursa'nın anlamı sence ne? Ve bu duyguyu sahnede nasıl yansıtmaya çalışıyorsun? Meslek sırrına giriyor ama Öğrenirsek belki arkadaşlara da bir... estağfurullah. Şöyle, Orhan için Bursa dediğim gibi önce bir vizyon, bir şehirden ibaret değil. Bir vizyonun temsili. Çünkü Bursa'yı almak demek aslında birçok kapıyı açıp devletleşmeye kadar işi götüren şey oluyor. Oynarken de açıkçası bu bakış açısıyla ve kararlılığıyla yansıtmaya çalışıyorum. Gerisini bedavaya söylemem çünkü. Maalesef. Onu Bozdağ yapımla konuşuruz diye düşünüyorum ben ama. Onu programdan sonra bir konuşalım. Peki, isterseniz. tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok... Evet, Nilüfer Hatun. Aynı soruyu size de yöneltsem, siz ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de unutmuştum. Evet. Gönlünüzden ne geçiyorsa artık. Nilüfer için mi? Evet. Nilüfer için... Şimdi şöyle, Lütfen. Orhan Gazi Bursa'yı aldı. Sence Nilüfer'in hissiyatı nedir? Çok mutlu oldu çünkü beraber kurdukları bir hayaldi ya. O yüzden bence mutlu oldu. Özel de onun için bence yani Bursa, Nilüfer de Bursa için şu an özel mesela. Bence onu özel kılan da o. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. Çok bir şey dememiştim ama. Benim sorum. Bir şey mi soracaksın Mert'in? Tamam. Peki siz Bursa'da Nilüfer'le ilgili Nilüfer Hatun'a özel kılan yerleri gezip görme şansınız oldu mu? Türbelerine girebildiniz mi? Türbeye Bakabildiniz mi? gittik. Evet. Çok duygulandım ben. Yani çok Siz de değişik görmüşsünüz bir şey. bu arada. Mert'in dediği gibi gerçekten canlandırdığımız bir karakterin türbesine gitmek çok duygusal ve yani gerçek burada yaşamış, bu topraklara basmış, izini bırakmış insanlar. O yüzden çok yani tuhaf ama çok özel bir histi oraya gitmek. Çok kalabalıktan çok göremedim ama yani çok güzel bir ilgi vardı çünkü bugün. Sağ olun geldiğiniz için. Ama yani bir daha gelip gerçekten gezmek istiyorum. Yani böyle her şeye böyle daha bakarak, dikkatli bakarak. O zaman ikinize aynı soruyu tekrar yönelteyim. Sizin turunuzu tamamlamış olalım böylelikle. Şöyle söyleyeceğim. Bursa'nın kurtuluşunu canlandırdığınız şehirde bulunmak nasıl bir duygu sizin? Son soruyu da aldım. Evet evet. Bir daha sorar Söyleyeyim Mert'ciğim, burada bulunmak sana ne hissettirdi Bursa'da olmak? Açıkçası Bursa'ya herhalde, şimdi yalan olmasın, 19-20 kere gelmişimdir daha önce. Hep dağdaydık, göremediniz. Ama ya şöyle, sizlerle beraber Bursa'nın fethinin 700. yılında burada beraber olmak benim için çok önemli. Kişi olarak açıkçası. Çünkü sizlerin desteğini gördükçe daha da şevkle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim yine yeniden. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu konularda çok iyi değilim biliyorsunuz ki konuşma konularında. O yüzden hemen devrediyorum.
Ben Mert gibi değil, ilk defa geliyorum. Ama daha önce de gelmeyi düşünüyordum. Çok güzel denk geldi. Çünkü çok merak ettim bu toprakları. Onların da hikayelerini anlatınca aslında görmek, hissetmek gerekiyor o ruhu. Çünkü gerçekten var. Çok güzeldi. Çok gurur duydum. Çok güzel bir ruhu var buranın. İnsanı çok güzel. Çok ilgilendiler bizimle. Teşekkür ediyoruz onlara. Özel bir gündü benim için. Hep de öyle kalacak. Bizler de çok teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz Şükrü Özyıldız'a. Evrenos Bey, Osmanlı'da önemli bir akıncı beyi. Evet. Yok estağfurullah. Yalnız olur bir mu? saniye bir şey soracağım. Ben Orhan Bursa'yı aldığı zaman sen Flavius oynuyordun. Evet. Flavius. Tam da ben onu soracaktım. Şimdi oradaki, İki farklı duygu oradaki, olması oradaki dramaturjik şeylerimizi bence burada açık etmeyelim. Evet. Ben şimdi hepsini yoğurtlayacağım. Aynı şeyi soracaktım. Fetih'te rol oynamak ister miydin? Evrenos Bey olarak. Beraber, Orhan'la Aslında beraber. oynadım bir nevi. Orayı kaçırtılabilir. Soru yanlış oldu. Dedi ki o aslında beyefendi Orhan'la beraber bulunmak ister miydin orada? Şimdi tarihte zaten Evrenos aslında Flavius gibi kendi köklerinden, yani kendi kökü olduğu zannettiği Roma tarafından bir takım ihanete uğrayan ve aslında hak yolunun, doğru yolun, İslam ve Orhan'ın yanı olduğunu bilen ve gönüllü bir şekilde Osmanlı'ya katılan çok önemli bir komutan. Flavius'un yolculuğunda da böyle bir şey var. Baktığın zaman gene o da kendi ailesi bildiği insanlar tarafından ihanete uğruyor, köklerinden koparılıyor, başka bir yere doğru devşiriliyor ve aslında bizim oynarken Mert'le aramızda şöyle bir kod vardı. Evet ben bu taraftayım, sen bu taraftasın ama onur, şeref, haysiyet bunlar çok önemli unsurlar. Ben de zaten bu işe girerken hani Flavius'un tamam ben kötü adam oynamak istiyorum. Hani bu zaten benim kariyer tercihim bir süredir. Ancak bu düşmanın çok onurlu bir düşman olması gerekiyordu. Bunu konuştuk ve çok da güzel aslında paslaştık sahne içerisinde. Ve ben gerçekten hani Bursa için evet ölürüm ederim ama madem ki ben Bursa için ölürüm bu şu demek Bursa'nın iyiliği için hani Bursa'nın gerçekten refahı için bunu yapmam gerekiyor ve bunun gerçekten aslında Osmanlı yoluna çıktığını biliyorum. Yani aslında bu Bursa için yapılmış bir şey. Hani, o yüzden aslında bir nevi ben kendi içimde bu fetihte rol aldım. Ama evet Flavius'tum, Evrenos olma yani aslında Evrenos'tum ama benim bunu bilmem, öğrenmem ve bunu kabul etmem birkaç bölüm sonraya Evet. denk düştü. Evet. Ama Nasıl ben- buldunuz efendim? Cevap yeterli mi sizce? Peki 700 yıl sonra bu tarihi topraklarda bulunmak nasıl hissettiriyor sana da? Çok Evrenos olarak. Şükrü İyi Özyıldız'ı ki vermişim be vallahi. Yani çok iyi yapmışım. Mutluyum tabii ki çok mutluyum. Yani sizlerle beraber olmak, sevginizi hissetmek ki zaten hani bunu uzaktan İstanbul'da olsak da hissediyoruz ama burada bulunup bunu bu şekilde almak çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.